Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle bu güzel gördüğünüz kurbağalı çantanın tarifini paylaşacağım. Örmesi çok zevkli, bitince de böyle gördüğünüz gibi harika bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle bir önceki çanta videomda çilek çantasını anlatmıştım. Oradan izleyip yapabilirsiniz. Videoyu açıklama kısmına ve yorumlara sabitleyeceğim. Şimdi bu videomuzda da bu çantayı öreceğiz. İki çantamda da pamuk makrome ip kullandım. Hemen malzemelerimi tanıtıp sizlerle örmeye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ince makrome ipime ihtiyacım olacak. Çilekli çantada da bu ipten kullanmıştık. Oradan bilen arkadaşlarım olabilir arkadaşlar. Bunun yerine şöyle normal koton ipinizi iki kat yaparak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İki ucunu birleştirip iki kat yaparak da kullanabilirsiniz. Beyaz ipe ihtiyacım olacak. Bir de pembe ipe ihtiyacım olacak. Ana rengimiz yeşil. Tığ numaram benim 3 arkadaşlar. Eğer eliniz çok sıkıysa 4 numarayla da örebilirsiniz. Benim elim ne sıkı ne de gevşek. 3 numara iyi oluyor. Hemen şöyle zincirimizi çekerek başlayacağız. İlk çektiğim zinciri saymıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, üzerine 17 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şu ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Her bir zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. Ta ki şu sondaki zincirimize gelene kadar hepsine tek batıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar son zincirin içerisine. Buraya toplamda 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra zincirlerin diğer tarafına batmaya başlıyorum. Şöyle kısa ipimi de birlikte yürütüyorum. Yine burada da şu ilk sık iğne yaptığımız zincire gelene kadar her birine tek batıyoruz. Şimdi ilk zincirden yine geldim. 2 tane batmıştım daha önce. Şimdi tekrar 2 tane daha batıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe kısmına kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmış oldum. Arkadaşlar dilerseniz böyle düz sık iğne örebilirsiniz. Dilerseniz şöyle ipi tığımızı üstten alıp çapraz örebilirsiniz. Dilerseniz de direkt sık iğnelerin orta kısmına batarak da örebilirsiniz. Ben şimdi çapraz olarak devam edeceğim. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye de 2 tane sık iğneyi yapıyorum. Daha sonra bu 4 tane yaptığımız yere gelene kadar her birine tek batıyorum arkadaşlar. Uç kısma kadar gelelim. Geldim arkadaşlar sıranın başına. 4 tane sık iğne yapmıştık. 4'ünün de tepe noktasına çift batıyorum. Evet. Şimdi yine burada devam edeceğiz. Sondaki 2 sık iğnemiz kalana kadar, şu uç kısmındaki 2 sık iğnemiz kalana kadar hepsine tek batıyoruz. Evet. Şimdi son 2 sık iğne, ikisine de çift batacağım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğneye yine birleştirme yapıyoruz. Kaydırma yaparak bir zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar şimdi bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yanına hemen
Bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yanına hemen bir çift yapıyorum. Yani bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptım. Bunu 2 kere tekrarladım arkadaşlar. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Daha sonra burada arttırma yaptığımız yerden bir önceki sık iğneye kadar geliyoruz arkadaşlar. Hepsine tek batıyoruz. Bütün sık iğnelere. Evet, geldim. Bakın şurası çift, burası tek. Bir tane tek batıyorum. Buraya çift batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Aynı işlemi 4 kez tekrarlıyoruz. 4 tane arttırma yapmış olmamız lazım. Evet. Şimdi yine bu köşede, bu taraftaki 2 tane arttırmamıza gelene kadar tek bir şekilde işliyoruz. Her birine tek batıyoruz. Evet, burada da yine 2 tane arttırma yapmamız lazımdı. O 2 arttırmamı yaptım. Bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak. Şimdi yine ilk yaptığım trabzan sık iğnenin tepesine batıp bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu sırada hepsine tek batacağım ben. Sizler dilerseniz 2 tek bir çift yapabilirsiniz veya bu şekilde sadece her sırada 8 tane arttırma yapıyorduk. Bu sırada sadece 4 tane arttırma yapabilirsiniz. Mesela burada 2 tane arttırmamı yapacağım. Yani bir arttırmamı yaptım. Daha sonra bu köşeye geldiğimde bir tane burada, bir tane karşılıklı olarak bir arttırma daha yapacağım. 3. Bir de buraya geldiğimde bunun karşısına bir arttırma yapacağım. 4 arttırma oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi dilerseniz artık düz bir şekilde de örebilirsiniz. İşledikçe biraz daha genişliyor, göz önünde bulundurun. Veya dilerseniz 2 tek bir çift olarak da işleye daha da büyütebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz boyutta genişletebilirsiniz tabanımızı. Ben artık bu sırada 4 tane arttırma yapacağım. Dediğim gibi 2 tane bu tarafta, 2 tane de bu tarafta. Daha sonra düz bir şekilde sık iğnelerimi öreceğim. Toplam kaç sıra düz bir şekilde ördüğümü hemen sizinle paylaşacağım. Düz örerken hiçbir arttırma veya eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısımda son arttırma yaptığım sıra, bakın burada bir arttırma yaptım. Daha sonra karşısına denk gelecek yere kadar işliyorum. Yani 4. arttırmamın sonuncusuna bir arttırma daha yapıyorum. Üçüncü arttırmam oldu. 4. arttırmamı da yine buradaki bu taraftaki en sondan ilk arttırmamı yapacağım arkadaşlar ve arttırmam tamamlanmış olacak. Daha sonra üzerine düz bir şekilde sık iğnelerimi öreceğim. Kaç sıra ördüğümü dediğim gibi hemen sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben istediğim ölçüye gelene kadar ördüm ama örmeye daha devam edeceğiz. Burası sadece düz sıram arkadaşlar. Şöyle en son yaptığım arttırmadan sonra arkadaşlar, bakın şurada 1 2 3 sıra arttırma yapmıştık. 4. sırada 4 tane arttırma yapmıştık sadece köşelerden. Onun üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sıra boyunca düz ördüm arkadaşlar. Arttırma yaptığımız yerler hariç. Şimdi dediğim gibi örmeye devam edeceğiz ama kenarlardan eksiltme yaparak devam edeceğiz. Şöyle 13. sıramda arkadaşlar yine şöyle birkaç tane sık iğnemi örüyorum. 2 3 tane sık pardon 2 tane sık iğnemi ördükten sonra arkadaşlar 3. ve 4. sık iğnemi şöyle tek kanadını alıyorum, 3.'nün 4.'nün de alıyorum. Ondan sonra ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar.
Daha sonra devam ediyorum. Yine şöyle tek örüyorum. Şu şekilde şuraya gelene kadar arkadaşlar sondan 1 2 3 4 tane sık iğnemiz kalana kadar aradakileri tek öreceğim. Evet, geldim şimdi bu tarafa. 4 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Yine beraber örüyorum. Tek kanadını aldım. Yanındakini de tek kanadını aldım. Yine çapraz şekilde örüp eksiltmemi yaptım. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane tek sık iğnemi ördüm. Yine tek kanatlarını alarak bir tane eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi yine burada arkadaşlar 1 2 tane 1 2 3 4 tane kalana kadar ortaya düz öreceğiz. 4 tane kalınca yine eksiltmemizi yapacağız. Evet, son 4 tane kaldı. Yine eksiltiyorum arkadaşlar. Toplamda bu sırada 4 tane eksiltmiş olduk. 1 2 sık iğne örüyorum. Tekrar birleştirme yerindeyim, noktasındayım. Birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu sırada arkadaşlar 2 tane eksiltmemizi yapacağız. Şu kenarlardan, bir bu kenardan, bir bu kenardan. 4 tane değil yani. Yine aynı şekilde eksiltmemi yapıyorum. Hemen ilk başladığım noktada, ilk başladığım noktada yapmıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki noktadan eksiltmemi yapıyorum. Ve diğer kenara kadar, köşeye kadar tek sık iğnelerimi örüyorum. Bu kenara geldiğimizde, bu köşeye geldiğimizde yine bir tane eksiltmemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bir başta bir sonda eksiltmemi yaptım. Bir sonraki sıradayım. Bu sırada yine eksiltmemizi yapacağız arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanında bir eksiltmemi yapıyorum. Tek kanatlarını alıyorum. Evet. Daha sonra yine diğer kenarımıza kadar tek öreceğiz. Yani şu tarafa kadar yine tek öreceğiz arkadaşlar. Ortada kalanları yine bu kenarda eksiltmemizi yapacağız. Şuradaki, sonra devam edeceğiz. Birleştirme yerimize kadar tek öreceğiz. Yani bir bu tarafta, bir de bu tarafta eksiltmelerimizi yapıp yine bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar eksilti yaptıktan sonraki sırama geçtim. Birleştirmemi yapıp düz örmeye başladım. Bu sıramı ne eksiltme ne de arttırma yapmadan dümdüz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Her sık iğneye bir tane batıyorum. Bütün sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Artık çantamızın boyu bu kadar. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Bu ipimi yürüteceğim tabii ki. Şimdi hemen şöyle kulaklarımızı yapacağız arkadaşlar. 2 tane. Şöyle kulaklarımız, kulak değil, göz. Gözlerimizi yapacağız. Gözlerimiz için şimdi şöyle beyaz ipimi alıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Parmağıma doladım. Şöyle ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Daha sonra sihirli halkamın içerisine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 ipimi çekiyorum arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğneye kaydırma işlemi
yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra her sık iğnenin tepesine çift batıyorum. 7 tane sık iğnemiz vardı. 7'sine de çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar hepsine çift batıp geliyorum. Şimdi son sık iğnemde şöyle sık iğnemi tamamlamadan 2 tane ipim duruyor arkadaşlar. Bu kısımda şu yeşil ipimi bağlayacağım. Sık iğnemi yeşil ipimle tamamlayacağım. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepe kısmına batacağım arkadaşlar. Kısa ipimi arkadan yürüteceğim. Birleştirme yapıp bir zincir çektim. Şimdi ikincisine çift batıyorum. Bir sık iğne, ikincisine çift batıyorum. Burada da yine sıra sonuna kadar bir tek bir çift devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim. Şu birleştirme yaptığımız yerdeki boşluğa da bir tane batıyorum arkadaşlar. Buraya da bir sık iğne yapıp ilk yaptığım sık iğneyi birleştiriyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Dikeceğim. Beyaz ipimi tamamen kesiyorum. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir de yanaklarımızı yapalım. Dikiş kısmına en son geçeceğim. Yanaklarım için kullanacağım ipim biraz ince olduğu için 1 numara küçük numara tığ kullanacağım. 2 numara. Sizler yine ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. 2 tane doladım burada. Sihirli halkamın içerisine yine bir zincir çektim ve dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Kısa ipimi yine çekip sihirli halkamın ortasını kapatıyorum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepe kısmına batıyorum. İpimi aldım ve birleştirdim. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Çift batıyorum. Bu sefer 6 tane sık iğnemiz vardı. 6'sına da çift batıyoruz arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Evet, birleştirmemi yapıp bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Yapıştırmak isterseniz kısa kesebilirsiniz. Dikmek isterseniz uzun kesebilirsiniz. Ben sıcak silikonla sıkı bir şekilde yapıştıracağım. Yine bunun da aynısından bir tane yapıyoruz arkadaşlar. İkisinden de birer tane yapıp gelelim. Şimdi gözün birini diktim arkadaşlar. Diğerini de beraber yapalım. Öncelikle ortasındaki siyah kısmı yapacağız. Bunun için şöyle siyah bir ip kullanacağım. Ben burada yine koton iplik kullanıyorum. Elinizde varsa sizler de kullanırsanız daha sağlam olur. İpim büzüldü. Hemen düzeltiyorum. Şöyle ilk halkanın orada batıyorum. Düğüm atmadım. İpimi birazcık uzun bırakıyorum arkadan. Hemen şöyle hafif eğik bir şekilde karşıdan batıyorum. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. Üçüncü de ipimi keseceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde düğümümüzü atabiliriz. Düğüm attıktan sonra kısa kesebiliriz. Daha sonra gözümüzü
yine çantamıza sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için ipimizin geçeceği kalınlıkta bir iğneye ihtiyacımız olacak. Evet, iğneme geçirdim ipimi arkadaşlar. Şimdi ilk gözünde bakın 1 2 3 4 tane sık iğne atlamışım buradan. 1 2 3 4 tane sık iğne atlayacağım arkadaşlar. Burada da şurası benim bitiş yerim olmuş olacak. Hemen şöyle küçük bir ip geçireceğim oraya ki burayı dikerken fazla kaçırmayayım diye gözümü. Şimdi şöyle gözümü şöyle alıyorum. Şu şekilde tuttuğumda tam denk gelecek. Şöyle 1 2 3 4 tane sık iğnem var arada. Şimdi bir tane çantadan alıyorum, batıyorum arkadan, bir tane de önden göze batıyorum arkadaşlar. Tekrar ön taraftayken ilk gözü batıyorum, daha sonra çantaya batıyorum. Pardon. İlk çantaya batıyorum arkadayken, daha sonra göze batıyorum. Çok sıkı şekilde çekiyorum ipimi arkadaşlar. Bakın düşme vesaire olmuyor. Dik tuttuğumda da, şöyle tuttuğumda da gözlerim düşmüyor. Şimdi ipimi düğüm atıp keseceğim. Şimdi yine çantamızın bu sefer ağız işlemesini yapacağız arkadaşlar. Bunun için siyah ipimi şöyle katlarına ayrılıyor zaten. Ben sadece 2 katını kullanacağım. Yine düğüm atmayacağım ipime. 2 tane gözümün arasına bir sıra altta arkadaşlar 1 2 3 sık iğnem var. Şu şekilde batıyorum burada. İpimi tutuyorum kaçmasın diye. V şeklinde yapacağım. Şöyle 1 2 sıra alttan çapraz şekilde batıyorum. Daha sonra ortada 3 tane sık iğne bırakmak için 3 tane atlıyorum yukarıdan, yine ortaya batıyorum. Bu şekilde ağız işlememi yapmış oldum. Yine arkadan 2 tane ipimi birbirine düğüm atıp sıkı bir şekilde bağlayacağım. Şimdi şöyle yanaklarımız vardı. O yanaklarımızı da şöyle iki kenara isterseniz dikip İsterseniz benim gibi yapıştırabilirsiniz. Hemen onları da yapıştırıp geliyorum. Evet, yaptım arkadaşlar. Yanak kısmımızı da yapıştırdım. Şimdi artık sap kısmını yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan ipimi bağlayacağım. Ben direkt zincir çekeceğim. Sizler farklı bir çanta sapı da örebilirsiniz. Ama ipim kalın olduğu için ve pratik olması için ben direkt zincir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ipimi önce tığıma bir sabitleyeyim. Daha sonra şu bitiş noktamdan tığımı batırıyorum. Ve geçirdim. Bir tane zincirimi çektim ve iyice sabitledim. Bu kısa iplerimi daha sonra yürüteceğim iç tarafından. Şimdi zincirimi ne çok sıkaraktan arkadaşlar ne de aşırı gevşek bırakmadan zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 kaç tane zincir çektiğimi hemen sizlerle paylaşacağım. Evet, toplamda 100 tane zincir çektim arkadaşlar. 105-106 da çekebilirseniz eğer eliniz sıkı ise. Şimdi hemen karşıdan şöyle yapıyorum. Şu kısma birleştirmemi yapacağım direkt. Yine aynı şekilde birleştirmemi yapacağım. Şöyle zincirimi önce bir elimle düzeltiyorum.
Şöyle tığıma batırdım. İpimi alıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane çektim arkadaşlar. İpimi çok hafif uzun bırakıyorum ki içeriden rahatlıkla yürütebileyim diye. Hemen ipimi de temizleyip geliyorum. Evet, çantamız hazır arkadaşlar. Çok sevimli oldu. Ben ve kızım ikimiz de çok beğendik. Hem karne hediyesi hem de güzel bir bayram hediyesi oldu arkadaşlar. Oldukça da kullanışlı. Şu kısma isterseniz böyle mıknatıslarınızı kullanabilirsiniz. İsterseniz düğmesi bu tarafta olacak şekilde şöyle içten düğme de dikebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl dilerseniz öyle kullanabilirsiniz. Biz böyle kullanacağız. Zaten astarlamaya gerek olmayan bir ip kullandık. Hem de model olarak astara gerek yok arkadaşlar. Daha önceki çanta videomda çilek çantaydı. Bunu da açıklama kısmına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Hem yorum hem açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Yeni çanta modellerinde, yeni örgü modellerinde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.